Selam arkadaşlar, yeni bir karavan videosundan hepinize merhaba. Kusura bakmayın, uzunca bir zamandır video çekmiyorduk, video koymuyorduk. Aslında karavanla ilgili sürekli bir uğraşıyorduk ama videolayamıyorduk, yapamıyorduk. Ondan dolayı da birazcık böyle hani geride kaldık karavan tarafında. Biraz böyle motosikletlere falan daha fazla yönelmiştik. Bu hatalarımızı telafi etmeye çalışıyoruz şu anda. Karavan için beni takip eden arkadaşlar için de güzel bir karavan videosu oluşturduk. Şimdi bugün aslında çok ucuz bir şeyle karavan hayatını böyle hani zirvelere taşıyacak bir şey yapacağız. Yani bu ne? Başkent Karavan RS310 kullanıyorum. Karavanı aldıktan sonra sineklik taktık. Avrupa sineklik taktık. Çok güzel. Yani mükemmel ötesi. Yalnız bu Avrupa sineklik de olsa karavanın içerisine böcek giriyor. Hele uzun zaman kullanmıyorsanız ve böyle benim gibi otoparkta böyle ağaçların altında falan bırakıyorsunuz. Böcek giriyor. Peki bu böcekler nereden giriyor? Nasıl giriyor? Şimdi biz bunu birazcık böyle kötü bir şekilde deneyimledik. Çünkü karavanımızı bıraktık. Yaklaşık tam böyle bir ağacın altında. Daha önceden, yani daha doğrusu Instagram'dan da takip ediyorsanız, Edirne'ye gittiğimizde Edirne'de böyle ağaçların altında bıraktık. 2 hafta sonra geri döndük. İçeriye girdik. Hani böyle ufak tefek böcekler falan vardı. Onları temizledik. İşte kovduk ettik. Böyle böcek ilaçlarıydı. Onlardı bunlardı. Ondan sonra dedik ki ya her yeri kapalı, nereden giriyor? Nasıl giriyor? Bunu da bulmuş olduk. Biraz kötü bir deneyimdi ama yani yapılamayacak bir şey değil. Ucuz bir şekilde bunu halledeceğiz. Hadi istiyorsanız videoya geçelim. Bunu nasıl yaptık? Nasıl ettik? Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Siz de bunun farkına varın. Keyifli seyirler diliyorum. Biliyorsunuz ki RS310'larda Flevel'in normal büro tipi buzdolabı kullanıyor. Bu buzdolabımız yerde böyle çok güzel bir yerde. Açıyoruz, kapatıyoruz. Seviyoruz. Gayet güzel, yeterli bir buzdolabı. Yalnız bu buzdolabının kendisini soğutabilmesi için arka tarafında ısınan motorun hava alıp soğuyabilmesi için bir menfez var. Ufak bir menfez. Bu karavanın dışarısında. Şimdi bu menfez karavanın dışarısında nasıl? Önce bir ona bakalım. Görmüş olduğunuz gibi karavanda tam buzdolabının arkasında şöyle bir menfez var. Bu menfez sizin buzdolabınızın daha güzel çalışmasını sağlıyor. Yalnız bunun arkasında herhangi bir sineklik bir şey yok. Ben şimdi Edirne'den döndükten sonra bunun çok fazla böyle içerisine bir şeyler girmesin diye bantladım. Şu an eğer buzdolabını kullanıyor olsam buzdolabı zaten sürekli kendini soğutmaya çalışacak. Soğuyamayacak çünkü buradan hava alıyor. Hava alamayacak bu şekilde kapalı olduğunda. Neden kapattım? Börtü böcek girmesin diye kapattım. Şimdi size bunu yakından göstereyim. Buradan nasıl içeriye böcek girebilir? Onu da siz de deneyimleyin. Bir bakmış olun. Bantladım. Çünkü bizi burada yukarıda ağaçlar falan da var otoparkta. Ve bunlar da buradan böcek girmesine mani değil. Şöyle yakından gösterelim. Menfezimiz bu. Arkadaşlar şu şekilde baktığınızda burada aralardan her türlü börtü, böcek, sinek içeriye girebiliyor. Çünkü bunun arkasında bir sineklik yok. Bunu da buraya 4 tane vidayla atmışlar. Yalnız arkasına hani silikon falan da atılmış. Bu taraftan yapmak normalde daha kolay. 4 vidayı açsak çıkarsak arkasına bir sineklik koysak geri kapatsak daha da güzel olurdu. Ama şimdi yarın öbür gün belki bir su alır bir şey olur. Bunda da işte karavan üretici firmasıyla ya buradan su aldı dediğimizde ya sen bunu açmışsın, bozmuşsun izolasyonunu gibi şeylerle karşılaşmamak için ben ne yapacağım? İç taraftan buzdolabını çıkarıp arka taraftan bir sineklik montajı yapacağız buna. Ayrıca o ürün de şu an gördüğünüz gibi aslında yamuk monte edilmiş. Bunlar böyle ufak tefek yapılan hatalar diyoruz. İnşallah bir sonraki serilerde falan daha da güzel iyileştirirler. Çünkü sürekli kendileriyle görüşüyoruz. Zaten en ufak şeylerde sürekli kendi hatalarını gidermeye çalışan, gayet sattıkları ürünün arkasında duran bir firma. Hani bunu da belirtmek istiyorum. Yani böyle ufak tefek yapılan şeylerini gösteriyoruz. Hani burada da iyi de öldürelim, hakkını verelim. Hani sürekli ellerinden geldiğince çözüm üretmeye çalışıyorlar. Hadi şimdi buzdolabını çıkartalım. Tekrardan karavanın içerisindeyiz. Şimdi ben aslında önce size aldığım ürünü göstereyim. Şöyle bütün nalburlarda satılan ince sineklik. Yani bu böyle küçük alınmıyormuş. Ben dedim böyle 30 santime bir 20 santim falan var mı diye. Ama işte arkadaş bunlar standart boy dediler. Yani normalde bir pencere kadar falanmış. Neyse aldık. Zaten çok fazla böyle para tutan bir şey de değildi. Şimdi bunu aldım. Bunu yerine göre keseceğiz ve oraya takacağız. Ne olacak? Oradan artık bundan sonra karavan içerisine böcek girmeyecek. Yalnız buzdolabını çıkarabilmeniz için buzdolabının altındaki o ince şeridi çıkarmanız gerekiyor. Yani buzdolabı çünkü yerinden çıkmıyor, zıplıyor. Bakın şurada
Şöyle gösterebilirim. Yani buzdolabı şöyle 0'a 0 takılı. Şu altındaki şu parçayı çıkarmanız gerekiyor ki öne doğru alabilin diye. Şimdi ben onu yapacağım. Şimdi buzdolabını önce mümkün olduğunca ileriye doğru itiyorsunuz. Zaten gidiyor. Çünkü yer var. Aslında bunun üzerindeki bu 90 litreydi yanlış hatırlamıyorsam. 90 mıydı? 55 mi? Yok, 73 litreymiş üzerinde yazıyor. 73 litrelik bir buzdolabı. Geriye doğru ittik. Burada 3 tane vidası var. Belki sizde 4'tür ya da 2'dir. Çünkü olabiliyor böyle şeyler. Daha tam bir standart oturtulmamış. Ama neyse, buna çok takılmıyoruz. Çünkü buradaki vidanın sayısı çok önemli değil. Bu vidaları çıkartıyorsunuz. Evet. Şu parçayı çıkardıktan sonra artık buzdolabını geriye doğru çekerek alabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Onu geriye doğru çekeceğiz ve müsait bir yere koyacağız burada. Evet, gel bakalım. Burada prizi yere koyduğumuzda bakalım. Evet. Prizini çıkarmasanız da oluyormuş. Yani priz diyorum, kusura bakmayın, kablosunu. Kablosu bayağı uzunmuş. Şimdi burayı da bir görelim. Burada az önceki o menfezimizin arkası nasılmış bir bakalım. Bakın burada bizim menfezimiz var zaten. Şurada bir çerçeve var. Yani buradan bir örtü böcek girse şunların içerisine aslında girebilir. Şuradan yuvada yapabilir. Ben ne yapacağım? Bu paneli tam buraya şöyle güzelce silikonlayacağım. Şuradan, etraftan. Ondan sonra araya ya da şu ikisinin arasına sineklik atarım. O da olabilir. Çünkü burada çerçeve yapmışlar. Aynen, sinekliği biraz büyük keseceğim. Şu ikisinin arasına atıp ufakça silikonla yapıştıracağım. Şuradaki büyüklüğü anlamanız için de şimdi dışarı çıkacağım ve dışarıdan içeriye bir şeyler ateşleyeceğim. Anlarsınız oradan böcek girebiliyor mu, giremiyor mu? Gördüğünüz gibi şu an tornavida çok güzel bir şekilde içeriye gelebiliyor. Kalın bir kablo. Yani buradan bunlar bu şekilde gelebiliyorsa her türlü sinek, böcek buradan da içeriye girebiliyor. Gördüğünüz gibi dışarıya çıktım ve oradan içeriye girebilecek şeyleri gösterdim aslında size. Biz bunu nasıl keşfettik? Biz bunu karavana girdiğimizde işte bir iki tane böcek gördük. O böceklerin aslında nereden geldiğini arıyorduk. Hani neresi olabilir, bir yerini açık mı falan bıraktık derken bir iki tanesini buzdolabının orada gördük. Ya dedik, buzdolabına acaba bir şey mi düşürdük falan derken hani aklıma direkt havalandırması geldi. Ya bunun arkasında bir şey var mıdır yok mudur diye. Söktük, çektik. Arkaya baktık. Bayağı orası bir açıklık aslında. Hani ne kadar sineklik yaparsanız yapın. İşte Avrupa sineklik, İtal sineklik, hani kalitelisi falan. Oradaki o açıklık hani içeriye baktığınız zaman bayağı bir davetiye. Kapağı açık çünkü oradan gelen börtü böcek içeriye girebiliyor. Şimdi onun arkasına sinekliği koyduğumuz zaman hani bundan sonra karavanı kapatıp gittiğimizde içeriye bir börtü böcek gireceğini düşünmüyorum. Çünkü zemin izolasyonlarında bütün o kabloları falan geçirirken sürekli böyle grometlerle falan yaptım. Yani oradan bir böcek girmesine imkan yok. Camlar açık değilse buradan da başka bir yerden artık içeriye, tabii her yer lastikli falan olduğu için böcek giremez diye düşünüyorum. Ama tabii ki de emin değilim. Belki yarın öbür gün başka bir yerlerde başka bir açıklıkları da vardır. Onu da görürüz. Onu da deneyimleriz. Onu da görünce de onun hakkında da hatta bir video çekeriz. Şimdi ben işleme başlıyorum. Size de keyifli seyirler diliyorum. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer siz de bu şekilde bir buzdolabının arkasına sineklik yapmak düşüncesindeyseniz, buzdolabını aşağı yukarı oynattığınızda, yerini değiştirdiğinizde buzdolabını tekrar geri yerine koyduğunuzda hemen çalıştırmayın. Biraz bekletin. Klasik olarak buzdolapları hareket ettiğinde, yerine alınca gene gazının çökmesi için bir zaman beklememiz gerekiyor. Ondan sonra çalıştırmamız gerekiyor. Hani bu zaman yaklaşık 1,5-2 saat olabilir. Ama hemen yerine koyar koymaz buzdolabınızı çalıştırmayın. Ve buzdolabınızı hemen atıyorum çalışıyor, kapattınız, hemen gene yerini şey yapmayın. Yani bu işlemi yapacaksanız buzdolabınızın çalışmadığı bir günde, yani yaklaşık işte bir gün geçmiştir. İçi soğumuştur. Bütün suları akmıştır. Çünkü bunun derin dondurucu kısmı, eğer sürekli çalışıyorsanız buzlanıyor. Ondan sonra karavanı kapattığınız anda geldiniz mesela, kapattınız. Elektrikleri falan kestiniz. Buzdolabında ne oluyor?
buzlar çözülüyor ve altında bir tabla var. Oraya doğru toparlanıyor su olarak. Oraya da bir tane böyle işte Ikea'nın o büyük el havluları şunlardan altına serip koyarsanız hani bir gün sonra geldiğinizde nemli bir havluyu alıyorsunuz, sadece sıkıyorsunuz ve buzdolabının kapağını açık bırakın. Bunları yaptıktan sonra zaten buzdolabı çalışmıyorsa yaklaşık bir gündür. Gelin bu işlemi uygulayın siz de. Emin olun hani faydasına varacaksınız. Çünkü böcek gerçekten oradan giriyor. Kışın falan da ayrıca orası acayip esiyor. Yani deneyimleyin bunları tamamen. Hani belki algıda seçicilik olacak videodan sonra. Kışın bir yere gittiniz, karavanı koyarken eğer rüzgar gelen yöne doğru o menfezin olduğu yeri koyarsanız buzdolabının dört tarafından içeriye doğru sürekli soğuk hava geliyor. Biz bunu nasıl çözüyorduk mesela? Webasto çalışıyordu ama dışarıdan da sürekli bir soğuk girişi var. Buzdolabını zaten kullanmıyoruz kışın. Şu yukarıdan aşağı doğru bir örtü örtüyordum. En azından bir soğuk havayı kırsın diye, dışarılara içeriye doğru gelmesin diye. Bu da faydalı oluyordu. Biraz ışık var ama bakın bahsettiğim gibi tam profille şu PVC'nin arasına tamamen sokabildim. Birazcık mesafeden daha büyükçe kestim. Sonra önce aşağı doğru ittim. Sonra yavaşça kenarlarından çekerek yukarıya doğru iterek tam dört köşesinden de sineklik montajını buraya yaptık. Şimdi şöyle göstereyim, bakın burada. Bunlar zaten oynuyor. Buradan profile vida da atabiliriz ama buradan su gelebilir, belki paslanabilir. O yüzden ben bu köşelerden buraya silikon atacağım. Silikon zaten sinekliğin bu köşelerinden tutacak. Ondan sonra da içeriye bir şey giremeyecek. Bundan sonra buradan ve bu PVC'nin altına, PVC'nin iç taraflarına da bir şey giremeyecek. Yani PVC'nin içine de burada atıyorum güve olabilir, bir şey yapabilir, yuva yapabilir. Bununla artık yetkisiz girişleri engellemiş olduk. Tel burada. Ve dışarıya doğru da şöyle bakarsanız, 2 saniye GoPro'nun şeyini çıkartayım. Bakın dediğim gibi sökemezmişiz zaten. Çok fazla bir şekilde silikon atılmış. Muhtemelen Dyson'dır bu da. Şuradan telefonumuzu alalım. Telefonumuzun ışığını da açalım. Bakın şöyle. İki taraflı. Arasına da zaten az önce silikon attım. Artık buralara da herhangi bir börtü böcek girip yuva yapamayacak. Zaten artık bu sinekliğimiz de bunu engelleyecek. Ne yapmış olduk? Buzdolabımızın arkasına davetsiz misafirlerin gireceği kapıyı da kapatmış olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında işlem çok basit. Yani sadece ufacık bir sinekliği oraya monte etmeniz oradan girecek davetsiz misafirleri engelliyor. Umarım faydalı olmuştur video. Yani siz de bu video hakkında yorumlarınızı zaten videonun altına belirtebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Eğer bu videoya ilk defa gelseniz kanaldaki diğer karavan videolarını da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda birlikte karşılaşırız. Birlikte kamp yaparız, sohbetler ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol gezelim. Karavanlarımızın tadını çıkartalım. Ben şimdi burayı bir temizleyeyim hazır bunu çıkarmışken. Ayşenur bak bu videoyu da izliyorsan temizlemeden koydu falan deme, tamam mı? Temizliyorum şimdi ben bunu. Kamera arkasında burayı tamamen çok güzel temizliyoruz. Çünkü bahsettim ya oradan böyle sürekli bir hava geliyor, rüzgar geliyor. Bakın tertemizde. Şu an buzdolabının üzeri toz. Yani karavanınızın içine buradan da tozlar geliyor sürekli.